Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık pamuk gibi tam kıvam tam ölçü göçmen böreği dızmana tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabımın içerisine bir paket yaş mayayı aldım. Üzerine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Bardak ölçüm 250 mg'lık 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum ve mayamı eritiyorum. Daha sonra üzerine çeyrek su bardağı sıvı yağ, 250 mg'lık bardak ile 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 5 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Üzerine 1 adet yumurta ekliyorum. Çırpıcı ile tekrar bir karıştırıyorum. Ununu azar azar ilave ediyorum. Ben tuz eklemeyi unuttum. Siz eklemeyi unutmayın. Unu eklediğiniz sırada tuzunu eklemelisiniz. Yeteri kadar tuz ekleyin. Önce çırpıcı ile biraz karıştırdım. Dediğim gibi ununu azar azar ilave ederek hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ben toplamda 7 su bardağı ve artı 1 yemek kaşığı dolusu un ekledim. Ve hamurumu iyice yoğurdum. Bakın görüyorsunuz. Yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Üzerine bir tabak kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar bekletiyorum mayalanması için. Bakın hamurum mayalandı. Tezgahımın üzerine birazcık un serperek hamuru üzerine alıyorum. Ben hamurumu mandalina büyüklüğünde 20 adet bezeye böldüm. Fırın tepsisini yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar yağla yağladım. Ve hamurumu yuvarlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi aralıklı olacak şekilde tepsime diziyorum. Hamurlarımı dizdim. Üzerine hafifçe elimle bastırıyorum. Her birinin üzerine bastırıyorum. İsterseniz yağlı kağıt üzerine de dizebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir bez örtüyorum. Yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum mayalanması için. Bu sırada üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum. 2 adet yumurtayı çırpıcı ile çırptım. Üzerine yarım su bardağı yani 100 gram kadar eritilmiş tereyağı ekliyorum. 250 mg'lık bardak ile 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdumda 250 gram. Çok az bir miktarda tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar. Çırpıcı ile iyice karıştırıyorum sosumu. Sosum hazır. Hamurum da yarım saat mayalandı. Hazırlamış olduğum sosu hamurun mayasını almadan yavaşça üzerlerine yayıyorum. Eşit miktarda dağıtmaya çalışıyorum. Ben üzerine çörek otu ve susam serpmek istedim. Siz de seviyorsanız serpebilirsiniz. Dızmanamı 200 derecelik ısınmış fırına veriyorum. Orta gözün bir alt kısmına doğru yerleştiriyorum. Altı güzel kızarsın diye. Üzeri kızarana dek pişiriyorum. Bakın dızmanam fırından çıktı. Yumuşacık pamuk gibi oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İlk 15 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Bakın görüyorsunuz. Sünger gibi. İçini de görüyorsunuz. Gerçekten sünger gibi oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.